Bakın teleferikle bu tarafa gideceğiz. Şu bacağının arkasını gör. Kuru yerim kalmış. Kuru yeri şurası. Günaydın. Günaydın. Biz şimdi Ermenia'dayız. Aslında ismi Ermenistan. Yani bildiğimiz Ermenistan. Bunun sebebini araştırdık, öğrendik. Bu 1915'teki olaylara ithafen, hani çok fazla içine girmek istemiyoruz konunun. Kolombiya Ermenistan'a onurlandırmak içinmiş, yani onlara göre diyorum, bakın yani buradan bir şey çıkmasın istemiyoruz. Okuduk, araştırdık bayağı da. Bunun sebebi, buranın Ermenistan, adının Ermenistan olmasının sebebi tamamen 1915'teki olaylara dayanıyormuş. Kolombiya'da Ermenistan halkını onurlandırmak için buraya adını vermiş. Neyse. Şimdi parka geldik. Luna Park. Parque del Café. İçeride gezecek ve eğlenecek şeyler var. Kolombiyalı arkadaşlarımız bize sürpriz yaptı. Bizim haberimiz yoktu. Bize parka gideceğiz diyorlar. Biz yeşillik hayal ediyorduk ama meğersem Luna Park gideceğiz. Başlıyoruz. Hava bu arada 3 gündür bu Ermenia'dayız. Acayip yağmur yağıyor. Hiç dışarı çıkamadık. Öyle böyle yağmur yağmıyor. Yine yağacak muhtemelen ama olsun. Değişiklik olur. Dışarıda. Burada da yine böyle bir şey yapmışlar. Yine Mirador gözlem kulesi gibi bir şey. Giriş yapıyoruz. Buenos días. Bir şey ödedik mi acaba? Bilmiyorum, onları dedi galiba da hallederiz ama. Kolombiya'da bir şey daha çok hoşuma gidiyor benim. Yolda, eskiden biz de yapıyorduk, çok iyi hatırlıyorum. Apartmanda, asansörde, iş yerinde günaydın diyorduk. O metroda, otobüste çok iyi hatırlıyorum. Çok uzak değil ya. 2005-2006'ya kadar vardı. O kadar etkiliyor ki bir anda böyle gidiyorsunuz yolda, birisi size günaydın diyor. İyi akşamlar diyor. O kadar güzel ki. Tanısanız da tanımasanız da. Gerçekten insanlar direkt bir şey demek Vallahi ihtiyacı üzülüyorum. hissediyor. Biz ne ara bu kadar kötü olduk ya? Vallahi insan üzülüyor. Neyse başlıyoruz. Buenos días. Girişte böyle bir şey karşılıyor. Şimdi size çok tatlı bir şey söyleyeceğim. Evet ya. Bize hediye almışlar girişi. Hepsi üçünün hediyesiymiş bize. Neyse biz de onlara ufak bir hediye alalım, bir şey yapalım. Evet, zaten kaç gündür bir sürü şey ısmarladılar. Çok şey yaptılar. Yani. Gerçekten çok tatlılar ya. Ağlayacağız. Dani yine fotoğraf, Sony yine fotoğraf çekiliyor. Derken birini çekiyorum diyecektim. Cidden hiç bilmiyorduk. Acayip sürpriz oldu. Acayip tatlı gözüküyor. Baksanıza. Bayağı büyükmüş. Oha, en sevdiğim. Oha, roller coaster'lar var. So the thing is that it gets full. We are here. Estás aquí? They recommend that Ha, bakın teleferikle bu tarafa gideceğiz. Buradan bayağı gezmeye başlayacağız. Oha, çok mutlu olduk ha. Orada çok çabuk doluyormuş. Herkesin istediği yerler varmış. Onlara erken gidelim diyor. Vamos o zaman. Dolmadan gidelim diyor. Çok şeker ya. Cidden kalabalıklaşmaya başladı. Teleferiğe binmek üzereyiz. Ve daha saat 8:30. Mutlu oldu mu? Biz bayağı erken kalkıp hareket ettik. Ama bayağı kalabalık. GoPro buradan düşüyormuş aşağıya. Burada bir roller coaster var. Burada ne bilmiyorum. Orada bir tane var. Ama ne kadar yeşil ya. Bakın kahve ağacı bunlar. Az önce masmavi çok tatlı bir kuş vardı. Evet. Kuşu görünce aa diye tepki verdik ve kuş kaçtı. Buraya istasyon yapmışlar. Bir de böyle tren. Şimdi bu trenle gezeceğiz. O şuraya bakın.
En çok Isra ıslandı. Hale bakın. Ben de ıslandım. Fotoğraf çekmek niye yasakmış? Çünkü fotoğraf çekip para alıyorlar, para istiyorlar. Bunlar da çocuk öykülerinden alınmaymış. Burada öykü varmış. Karakterleri. Orada birkaç tane daha vardı. Bunlar olgunlaşmış kahveler. Kırmızılar. Şimdi buna bineceğiz. Galiba yine kamera yasak. Yukarıya almayacağım kamerayı. Bazılarında gizli çekim yapacağız. Onlar bizi çeker. Tavuk ısrar binmiyor, korktu. Ya tek bilmeyeceğim bu. Roller coaster bile okeyim ama bu bayılabilirim. Sen beni çekersin buradan. Çekerim. Ve gidiyorlar. Çıktılar. Hiç hoş değil. Şunun için bana para vermeleri lazım. Çok kısa sürdü ya. Ankara'daki daha iyi, daha büyük. O bayağı tırstıyor. Bu da tırstıyor da o çılgın. Ankara'daki daha çılgın. Hem de çok büyük. İşediğimiz de belli olmaz. Islah zaten. Sırada bu var. Buna bineceğiz. Zaten ıslahız. İyice ıslanalım. Başladık. Zaten ıslaktı. Islah dikkat et. Hepsi bize geldi. En ıslak Isra. Sony ve Isra ikisi çok ıslandı. Look at her. Go amiga, otur amiga. İkisi beraber oturdu bugün Isra'nın şansına. Ben de son düzlüğe kadar kuruydum ama ben de ıslandım. Neyse, hava güzel. Kururuz birazdan. Bu arada gizli çekiyorduk, uyardılar. Bayağı anons yaptılar bizi. Sam ya. Dene. Gerçekten dene. Gel beraber binelim de, ne olacak? Kalbim çok hızlanıyor. Normal adrenalin. Şimdi şuna gidiyoruz. Billy'lerden yaptıkları roller coaster. Çocuklar için. Alıştırma turu. Birazdan da buna bineceğiz. Şimdi çekiyorum. Sonra çekemeyeceğim. En sorunlu kısmı şurası gibi. Çocuklar için olan da kısra. Altına yapsa belli olmaz. Hayır. Hiç hoş değil. Bu çocuk için falan değil gerçekten. Yarısızım. Ay no, pero they're coming.
This part. Oh my god. Look at him, he's smiling. Like, are you a psycho? They made it. Maybe it's like a fail. Like. Böyle şeyler yaparken biz de burada keyif yapıyoruz. Evet, şimdi röportaj yapacağız. Taze taze nasıldı? Güzeldi. Aa, güzeldi. Yani. Yo bayağı iyi. O düşüş çok keyifli. Geri kalan yani. O düşüş çok keyifli. David, how was it? It was perfect. A lot of speed. You cannot feel it even. No te creo mucho que Sıra şimdi buna geldi. Yeni kuruduk zaten. Geri ıslanacağız. Yağmur yağmıyor ama o açıdan iyi. Bak şimdi insanlar ne kadar ıslanıyor. Şu teyze çok şeker. Evet, çok tatlı. En önünde o gidiyor. Arkadaki kısımda bayağı geliyor. Ne kadar ıslanmışlar görüyorsunuz. Şurada olay bitiyor. Şu bacağının arkasını göster. Kuru yerim kalmış. Kuru yeri şurası. Bunu göster. Isra öndeydi. Koca yürekli Isra. Yağmurluğum var, yerine geçtim ama çok da iyi bir fikirdi. Yarım saat sıra bekledik. Sırılsıklam olduk. Neyse kururuz, hava güzel. Evet, soğuk değil neyse. İlk başladığımız nokta buraydı. Buradan geldik, şuradan geldik. Bu trene bindik, dolandık. Şimdi tekrar bu meydana yürüyerek geldik. Meydanda yine tipik Kolombiya mimarisi, yani aslında tabii ki İspanyol mimarisi de işte boyama sanatı şekli Kolombiyalılara ait. Meydanı yapmışlar. Meydanın adı da tabii ki Simon Bolivar. Bolivar. Onlar için çok önemli. Atatürk bizim için ne kadar önemliyse, nasılsa Atatürk Türkiye'nin babası olarak anılsa da Simon Bolivar'ı da onlar öyle anıyorlar. Çünkü özgürlüklerini Simon Bolivar sayesinde kazanmışlar. Güzel, çok tatlış bir mekan ama. Kiliseyi de yapmışlar. Bakın kilisesi de var orada. Ha şurada bakın geleneksel, yine çok bakın diyorum ama ne desem ki? Yani nasıl ifade edebilirim ki? Karşıda fotoğraf çekiyorlar. O fotoğraf çekmek geleneksel kıyafetler için biraz fazla para istiyorlardı ama burada yeme, içme, her şey acayip uygun. Dışarıda neyse burada da o, hatta bazı şeyler daha ucuz dışarıdan. Yani menüde hediyeler dışarıda 18.000 lira. 18.000 peso, yakında zaten bizim enflasyon da öyle gidiyor. 15.000 peso burada. Biz şimdi de kahve turu varmış, ona gidiyoruz içerideki. Biraz önce go kart'ta yarıştık. Ben birinci oluyordum, Isra yolumu kesti. Isra ikinci, Isra ikinci, ben üçüncü oldum. Evet. Haydi de birinci oldu. Biz kapışacağız diye Hayri'yi birinci yaptık. Ya işte hayat böyle. Acımasız. Öyle. Bayağı ormanın içine kurmuşlar. Evet. Bambu ormanı hatta. Çok güzel.
Show çok şekerdi. Biz çok eğlendik. Çok tatlıydı ya, kesinlikle. Hatta bence bu parkın en güzel yanı benim için o oldu. Evet, bence de. 40 Çok dak- şeker anlatmışlar, pardon. 40 dakika sürdü. İşte kahvenin nereden geldiğini, Orta Amerika'dan ve Venezuela'dan geldiğini düşünüyorlarmış. Zamanında hacılar işte Evet, gelir rahipler. giderken şeyleri bırakmışlar. Tohumları. Tohumları bırakmışlar. Bunları ekmişler. Baya böyle her sahnede işte şeyler geldi, tohumlar geldi. Ondan sonra ektiler, çiçek Biçtiler. oldu, büyüdüler. Pazarda sattılar. Aynen, Sonra sattılar. sahil tarafına götürüp export ettiler. Onları anlattılar tamamen. Çok şekerdi. En sonunda Amazonları göstererek bitirdiler. Viva Colombia. Çok yaşa Kolombiya. Sevdik biz ya. Çok sevdik evet. yani. Ya bu arada gerçekten aşırı sıcakkanlılar. Çok yani. İşte bugünü bize resmen hediye olarak Ya. arkadaşlarımız aldı. Hani gerçekten çok tatlı bir hediye oldu. Şimdi yemek yiyeceğiz. Artık bitirdik yani, burada yapacak bir etkinliğimiz kalmadı. İstesek aslında oyuncaklara tekrar binebiliyoruz. Ama yorulduk zaten, yetti de. Daha yeni kurudum. Yeni kuruduk evet. Evet, aynen. Bir de yani sıra çok. Yani o sırayı tekrar beklemek Gerek yok. Evet. gerek yok. Bir de herkes çok renkli giyiniyor. Baksanıza, çok hoşumuza gidiyor. Bu arada ben böyle bir Luna Park aktivitesinde bu kadar yani 50 yaş üstü insan gördüğümü hatırlamıyorum. Bayağı yaşlı popülasyonu gezmeyi çok seviyor burada. Bence Çok bizim tatlılar. yaşlılar hissediyoruz. Kalkın da biraz gezin ya. Gezin. Tekerlekli sandalyeyle falan gelmişler. Çok kişi hani var. sakat değiller, böyle yaşlılıktan dolayı onunla yürüyor, geziyorlar. Ama geziyorlar, helal olsun. Siz de gezin de. Hepimiz gezelim. Bütün dünya gezsin. Yeni mottomuz bu. Gezi kardeşliği. Yaşasın gezi kardeşliği. Burada kahve müzesi de yapmışlar. Ona da geldik. Kahvenin yetişme süresini falan anlatıyorlar. Bu gördüğünüz 6-8 aylık bir boyutuymuş. Çiçeklenme dönemi 18 ay. 18 months, right? Ha, ilk çiçekler 18. ayında geliyormuş. Sonra 24 aya kadar. Yani kahve meyvesi olarak da diğer 18 ayda veriyormuş. Öğütücüler. Burada kurutulmaya bırakılmış kahveler var. Çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Hologram yapmaları çok tatlı olmuş. Yine Willy'ler. Ah, keşke biz de alabilsek, getirsek Willy buradan ya. Çok şeker olmuş. Salento'da gideceğiz. Bu prosesi, bu olayı baştan izleyeceğiz. Biz yine Workaway üzerinden 2 yere başvurduk. Yine olmadı. Bir tanesi biz hazır değiliz yazdı. Yani hazır değilsen oraya ilan açmasaydın, yani biz de başvurmasaydık. Anstra oyun oynuyor. Ha, kahve topluyor. Wow. Yeşilleri toplamamam lazım. Evet. Mierda. Oh, this is good. İyiymişim. Kelebeklerin ve diğer böceklerin
Kurutulmuş halleri var. Oha bu ne? Pisalli dognatus. Şunu gördün mü? Böcek değil ki o. Şurada kelebek değil, kuş. Kafeyle, kahveyle. Buradaki ya habitat şeydeki ne derler? Böcekler. Habitat. Bu da manuel öğütme aracıymış. Bu arada bu parkın içinin parçasıymış, özür dilerim. Şu yeşilliğin güzelliğine bakar mısınız ya? Park yapmışlar ama park yeşilliğin arasında kaybolmuş. Vay, tipik bir Kolombiya hanımı desek, mansiyon mu desek. Böyle fotoğraf çektirmelik yer yapmışlar. Şu nereye satan, peşin satan burada da karşımıza çıktı. Bunun olmadığı dünya düşünülemez. No creo que llame o tiene que ir. Porque tiene internacional Bir çeşit muhtemelen, evet, tosta doğru. Bununla kahveyi kavuruyorlarmış. Şuradan koyup. Güzel. Güzel bence de. Kahve buraya 1700'lü yıllarda gelmiş. 1730. Bence biraz geç. Yani evet. Acaba Düşününce- Karadeniz'de kahve yetişir mi ya? Bence yetişir ya. Bence de Kışın yetişmesi tabii lazım. soğuk oluyor orası. O etkiliyor olabilir. Olabilir. Burada kış yok. Kış yok burada. Ve karşımızda yine Willy's. Bir de sesini yapmışlar. Çok güzel yapmışlar ya. Öğütülmüş, öğütücü. Bu da kavuruyor. Oradan kahve geliyor. Bu da öğütülüyor. Burada şey diyor, farklı Kolombiya kafelerin farklı tatlarından bahsediyor. Bunun sebebinde bulunduğu toprak, yapılışı, büyüme şekli, etrafındaki çevresi, etrafındaki etkenler. Burada da Kolombiya kahvesinin nereye ihraç edildiğini gösteriyor. El sensörüyle çalışıyormuş ama bozulmuş. Evet. Wear your hands over sensor. Window oluyor mu? Şuraya. Şuraya. Neyse öyle. Bakın. En çok Almanya'ya, sonra Belçika, Reyna oynadığı nere bilmiyorum. İtalya, İspanya, Suisa'ya ne demek? Biz yokuz. Kahve içmiyoruz biz. Kanada 606 bin. 4.9 milyon Amerika'ya gidiyormuş, 4.7 Avrupa'ya gidiyormuş. Geri kalan da yani Otros Europe herhalde Kuzey Avrupa demek. Cross Europe olabilir ya da Ne bütün olabilir? Avrupa boyunca. Ama yok, Europe orası. Her neyse işte yukarıda yazmış. Norveç ve Rusya dediğine göre onlar hiç Asya'ya 1.6 gidiyormuş. Bence o Almanya 1.3 milyon. Almanya evet kahve konusunda seviyorlar onlar da.
Otros Others büyük ihtimalle arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ilk defa kanalda. Otros Others demek büyük ihtimalle, evet. Japonya'da 1.4 milyon. Bakın Japonlar da içiyor kahveyi. Osmanlı'dan kalan ilk savaş. Bakır kahve demleme cihazı. Espresso makinesi büyük ihtimalle. Şuradan evet. Baksanıza arkadan basınç. İlk espresso makinesi. Bu da geleneksel kahve makinesi. Burada hala bunu kullanıyorlar. Bizim işte semaver gibi böyle otantik. Industrial oluyor. Bu da sana Endüstriyel kahve. ait. Burası 4. bölümü. Yine böyle bir şey yapmışlar bakın. Kişi başı yıllık tüketimi gösteriyor burada. 5.9 kilogram gördüğünüz üzere. İzlanda 7.2, Hollanda 5.8, İsviçre 7.2, Finlandiya 11.9. Soğukta ne yapsın? Finlandiya'da iyi, Belçika. Biz yoğuz. Biz aslında yoğuz. Burada da nelere iyi geldiğini falan söylüyor işte. Alzheimer'ı azaltıyormuş. Burada da grinderlar, öğütücüler var. Bunlar elle öğütülen tipler, bu elektrikli. Şundan benzeri bizim evde vardı eskiden. Şöyle şeyler Türkiye'de çok pahalı satılıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bende şunun benzeri var. Burada da yine demleme çeşitleri var. Chemex. Chemex bildiğim kadarıyla Alman bir profesör tarafından bulunuyor. Yanılmıyorsam öyle. Laboratuvarda yapılan bir ürün. Şu damlama yöntemiyle yapılan bir kahve. Yukarıdan kahve alınıyor. Ayrı pres. O da basınçlı oluyor. Arkada V60 var. Cold drip diyorlar. Evet. Soğuk şey. Sifon. Şu da alta ısı yükseliyor. Sıcak su yukarı kahveyle buluşuyor. Sonra tekrar aşağı iniyor. Bunu bilmiyordum. V60 tarzı bir şey. Bildiğimiz French press burada. Bakın bunu mesela bilmiyordum. Belgian Balance Coffee Maker. Belçika kahve makinesiymiş. İlk defa gördüm onu bilmiyorum. Burada diyor ki ekrana E-mailinizi e-mailinizi yazın ve bir sürü değişik kahve tarifi gelsin. Çok Ama iyiymiş. yazamıyorum. Çünkü herkes mıncırmış. Evet. Baksana Touch burada screen- e-mail de görünüyor ama Touch screen bozulmuş. Bakın Chemex yapıyor. Chemex'in en büyük özelliklerinden biri filtresi. Bu üzerindeki filtre orijinal filtre değil. Bu V60 filtresi olabilir. Bunun filtresi 4 kanatlıdır. Onun üçünü ayırırsın bir kanada bir diğer kanada. Onu koyar, sıcak suyu koyarsın. Tarifi sonra veririm. Hola, say hola. para YouTube. YouTube nombre. Es long. Un momento. Backpacking Coconut. ¿Cómo se llama el canal? Aquí. Ve yeni takipçilerimiz var. Hola. Hola. Aquí. Ya çok tatlılar. Bizi izleyip abone olmayanlar görün. New followers. Ne kadar güzel. Awesome. Aquí. Ya bulamadılar. Yaz istersen. I can write YouTube, for you. Ama şey WhatsApp açtı oradan Ha. yazmak için. İsrail Mert. İsrail Mi nombre Anoti. Un momento. Abone yaptık. Şekerler. Kendileri geldi. Bazıları böyle biz Türkçe konuşunca öcü gibi bakıyor, bazıları da böyle iletişime geçiyor. Minik çocuklar için söylüyorum bunu. Sonuna geldik, çok eğlendik, çok güzel vakit geçirdik. Evet çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Çok teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Muchas gracias. Gracias. Okay. Lütfen. Abone. Balloon. Ay, ya
Başka videoda görüşürüz. Hasta luego.